Her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce insan, özellikle de erkekler, tek bir amaç için Türkiye'ye geliyor. Daha gür saçlara kavuşmak. Hatta durum o kadar yoğun ki havalimanlarındaki bu manzaraya esprili bir isim bile takılmış, Turkish Airlines. Peki ama nasıl oldu da Türkiye bu milyar dolarlık sektörün küresel merkezi haline geldi? Gelin bu devasa endüstrinin perde arkasına birlikte bakalım. Şimdi sıkı durun, bu gördüğünüz rakam sadece İstanbul'daki saç ekimi sektörünün bir yıldaki tahmini değeri. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir şehir, 1 milyar dolarlık devasa bir pazar. Bu rakam bile tek başına Türkiye'nin bu alanda nasıl bir güç merkezi olduğunu anlatmaya yetiyor. İşte bu analizimizin de temel sorusu tam olarak bu. Bu inanılmaz başarının sırrı sadece uygun fiyatlar mı, yoksa denklemin içinde çok daha fazla değişken mi var? Hadi bu sorunun cevabını adım adım arayalım. Aslında her şey bu grafikte gizli. Mavi çubuklar gelen hasta sayısını, turuncu olanlarsa elde edilen geliri gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu bir gecede elde edilmiş bir başarı değil. Yıllar içinde, özellikle 2013'ten sonra hem hasta sayısında hem de gelirde istikrarlı bir tırmanış var. Bu da bize sektörün ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu kanıtlıyor. Tamam da bu kadar insan tam olarak ne için Türkiye'ye geliyor? Şimdi modern bir saç ekimi operasyonunun ne olduğuna ve nasıl işlediğine biraz daha yakından bakalım. İşte bütün oyunu değiştiren tekniğin adı bu. FUE. Eski, dikişli ve oldukça ağrılı yöntemlerin aksine FUE minimal bir müdahale sunuyor. Bu ne demek? Dikiş yok, iyileşme süresi çok daha hızlı ve en önemlisi sonuçlar inanılmaz derecede doğal. Sektörün bu kadar patlamasının arkasındaki teknolojik devrim aslında tam olarak bu. Süreç, kulağa karmaşık gelse de aslında 3 temel adıma indirgenebilir. Birincisi, genellikle ense gibi dökülmeye dirençli bir bölgeden sağlıklı saç kökleri tek tek toplanıyor. İkincisi, ekim yapılacak alana bu köklerin yerleşeceği minik yuvalar yani kanallar açılıyor. Ve son olarak toplanan o değerli kökler, saçın doğal büyüme yönü ve açısı hesaplanarak bu kanallara özenle yerleştiriliyor. Ve tabii ki teknoloji durmuyor. İyi klinikler artık çok daha gelişmiş yöntemler sunuyor. Mesela DHI tekniğiyle kanal açma ve ekim aynı anda yapılıyor. Bu da köklerin dışarıda bekleme süresini azaltıyor. Safir FUE'de ise metal bıçaklar yerine çok daha keskin safir uçlar kullanılıyor. Bu da daha pürüzsüz kesiler ve daha hızlı bir iyileşme demek. Hatta artık yapay zeka destekli robotik sistemler bile var. Bunlar insan hatasını sıfıra indirmek için milimetrik bir hassasiyetle çalışıyor. Tamam, teknoloji cephesini anladık ama asıl soruya geri dönelim. Milyonlarca insan neden özellikle Türkiye'yi seçiyor? Şimdi Türkiye'nin bu alandaki ezici üstünlüğünün belki de en temel nedenine, yani sunduğu inanılmaz değere odaklanalım. İşte bütün hikayeyi özetleyen tablo bu. Aynı kalitede modern bir füve operasyonu Türkiye'de ortalama 2500 avro civarındayken Avrupa'daki en yakın rakibi Polonya'da bu rakam 4000 avroya çıkıyor. İngiltere ya da Amerika'ya gittiğinizde ise 12.000 avroyu aşan rakamlarla karşılaşıyorsunuz. Aradaki bu devasa fark Türkiye'yi hastalar için adeta bir mıknatıs haline getiriyor. Peki Türkiye'nin en ciddi rakibi kim? Polonya. Gelin ikisini bir karşılaştıralım. Türkiye, maliyet avantajı ve JCI gibi uluslararası standartlara sahip çok sayıda kliniğiyle pazarın lideri. Polonya'nın en büyük kozuysa Batı Avrupa'ya olan coğrafi yakınlığı. Ama Türkiye'nin burada da bir kozu var. 4 mevsim turizm potansiyeli. Yani operasyonu harika bir tatil paketiyle birleştirme imkanı sunarak bu avantajı rahatlıkla dengeliyor. Diyelim ki siz de bu operasyonu düşünüyorsunuz. Peki yüzlerce, hatta binlerce klinik arasından doğru ve en önemlisi güvenli seçimi nasıl yapacaksınız? İşte size bu süreçte yol gösterecek 10 maddelik kritik bir kontrol listesi. İlk 5 madde kesinlikle hayat kurtarır. Birincisi, operasyonu bir teknisyenin değil, uzman bir doktorun yönettiğinden emin olun. İkincisi, ortamın cerrahi standartlarda steril olması şart. Bu enfeksiyon riskini sıfırlar. Üçüncüsü, İnternetteki gerçek hasta yorumlarını okuyun ve kliniğin sonuç fotoğraflarını isteyin. Dördüncüsü, sizin için uygun modern teknikleri sunuyorlar mı? Bunu sorun. Ve 5, en önemlilerinden biri, başta anlaştığınız fiyatın üstüne sonradan sürpriz masraflar çıkacak mı? Şeffaflık çok önemli. Kalan 5 maddede en az ilk 5'i kadar kritik. İyi bir klinik herkese standart bir işlem yapmaz.
Size özel, kişisel bir plan sunar. Ameliyat sonrası bakımın en az operasyon kadar önemli olduğunu unutmayın ve takip hizmetlerini mutlaka sorun. Kliniğin Sağlık Bakanlığı ruhsatının olması yasal bir zorunluluk, bunu teyit edin. Sizinle kendi dilinizde rahatça iletişim kurabilmeleri ve tabii ki daha önceki işlerinin estetik ve doğal görünüp görünmediği doğru kararı vermenizde size yardımcı olacak en önemli ipuçlarıdır. Şimdi geldik en hassas ve en önemli kısma. Kağıt üzerindeki kurallarla sahadaki gerçekler her zaman aynı olmayabiliyor. Gelin bu duruma bir göz atalım. Bu gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın resmi yönetmeliğinden bir alıntı. Kural çok açık ve net. Operasyonun en kritik iki adımı olan kök toplama ve kanal açma işlemini sadece ve sadece sertifikalı bir doktor yapabilir. Yasal olarak standart bu. Ama sahadaki gerçeklik bazen bundan farklı olabiliyor. İşte bu tablo, sektördeki en büyük ayrımı gözler önüne seriyor. Yasal olarak doktorun yapması gereken işlemleri, maliyeti düşürmek adına pek çok klinikte teknisyenler üstleniyor. Doktor, genellikle sadece denetleyici bir rolde kalıyor. Bu durum, fiyatı 1500 avro gibi çok cazip seviyelere çekse de, kalite ve sonuçların tutarlılığı konusunda ciddi bir soru işareti yaratıyor. Doktorun operasyonu bizzat yaptığı klinikler ise genellikle 2000 avro ve üzeri fiyatlarla hizmet veriyor. Yanlış bir klinik seçmenin getirebileceği gerçek tehlikeler var. Bunlar nadir de olsa yaşanabiliyor. Mesela steril olmayan bir ortamda enfeksiyon kapma riski. Daha da kötüsü, maliyetten kısmak için aynı cerrahi aletleri farklı hastalarda kullanan, ruhsatsız, merdiven altı diye tabir edilen yerler. Böyle bir seçim sadece kötü bir estetik sonuçla değil, kalıcı sağlık sorunlarıyla da sonuçlanabilir. Sonuç olarak Türkiye'nin sunduğu değer ve fırsat ortada. Ancak bu devasa pazar göründüğü kadar basit değil. Evet, fiyatlar inanılmaz derecede rekabetçi ama bu indirim bazen yasal standartlardan ve kaliteden ödün verilerek sağlanıyor. Bu yüzden herkesin kendisine sorması gereken nihai soru şu: daha az ödemek için girilen bu risk sonunda elde edilecek ödüle gerçekten değer mi? Bu kararı verecek olan sizsiniz.